Define ve arkeoloji videomuza tekrar hoş geldiniz değerli dostlarım. Efsaneler video serimize devam ediyoruz. Yine önceki efsaneler videomuzda anlatamadığımız efsaneleri bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. Marvazi, Kırgız bir şaman için şu ifadeleri kullanır. O bayılmakta, vücudu sarsılmakta ve kendisinden gelecek yılın tüm olaylarını okuması rica edilmektedir. O bunun üzerine ekinin kıt mı yoksa bereketli mi olacağını, yağış alacaklar mı yoksa kuraklık mı olacağını ve buna benzer konularda bilgi vermektedir. Dinleyiciler ise onun bu dediklerinin gerçekleşeceğine inanırlar. Şıh Mehmet efsanesinde olduğu gibi şamanların da ekinlerin kıt mı yoksa bereketli mi olacağını hissetmeleridir. Evet, ilk olarak videomuza Sancılı Baba efsanesiyle başlıyoruz. İyi seyirler. Bazı kaynaklarda ismi Sancılı Dede olarak geçen açık türbenin hiçbir yerinde zatın adını ve ölüm yılını gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. Sancılı Dede, halkın bu zata taktığı addır. Bu sebeple mescidin eski ismi de unutulmuştur. Sancılı Baba, Aksaray'da hakkında birçok inanç, rivayet ve uygulamanın olduğu mezarlardan birisidir. Kimi rivayette Sancılı Baba'nın baytar olduğu anlatılırken, kimisinde savaş sırasında başı kesilmiş ve kellesiyle gövdesi ayrı yerlere düşmüş bir şehit olduğu anlatılmaktadır. Sancılı Baba 2 efsanesinde zatın isminin Sancılı Baba olmasının sebebi bir rivayet ile anlatılmaktadır. Rivayete göre zatın kabrini yolun ortasından kaldırmak isteyen amelelerin karnına sancı girmiştir. Bu sebeple bu zata Sancılı Baba denilmektedir. Anadolu'da ister gerçek manada bir türbe, isterse basit bir mezar şeklinde olsun, halkın genellikle türbe veya ziyaret tabir ettiği mezarlara sahip velilerin hepsi de kendilerine göre bir kısım hastalıkların tedavisinde yahut bazı dileklerin gerçekleştirilmesinde ün yapmıştır. Halk bu mezarların içerisinde gömülü olan velinin olağanüstü özelliklere sahip olacağına inanmıştır. Bu durum, velinin ölümünden sonra kerametlerine devam etmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Sancılı Baba 2 efsanesinde gerçekleşen olay, mezar ya da türbenin değil, içerisinde yatan velinin bir kerameti olarak görülmelidir. Zira Türk mitolojisinde maddi unsurların içerisinde bulunduğuna inanılan ruh sebebiyle kült haline geldiğine inanılmaktadır. Sancılı Baba efsanemize devam ediyoruz. Efsanede, Sancılı Baba'nın savaşa birlikte katıldığı asker arkadaşına ev adresi olarak türbesinin adresini verdiği rivayet edilmektedir. Öldükten sonra savaşa katıldığına inanılan velilerle ilgili açıklamalar Ali Baba efsanesinde yapılmıştır. Bu efsanelerden birisi de Muğla'da anlatılan Sığın Dede efsanesidir. Efsaneye göre Sığın Dede, Kıbrıs Savaşı'na katılan veliler arasındadır. Sığın Dede'nin ışık olup gittiği Kıbrıs'ta savaş kazanılır. Veli öldükten sonra hayattayken sahip olduğuna inanılan kerametlerin devam ettiğine inanılır. Hatta velinin ölümünden sonra bu kerametler gizliliğe bürünerek artar. Bu şekilde veli hakkında menkıbeler sistemi oluşur ve hakkındaki anlatılar bir çığ gibi büyür. Savaşa yardım ettiği rivayet edilen veliler, uzun yıllar önce yaşamış insanlardır. Halk, onların ermişliğini ispat etmek için onlara böyle bir keramet yükler. Ya da bu veliler, efsanenin yaşandığı dönemde hayatta olup keramet sırrının ortaya çıkmasıyla ölürler. Sancılı Baba'nın o dönemde yaşayıp yaşamadığı belli değildir. Fakat efsanenin kaynağı, bu velinin uzun yıllar önce yaşamış olduğuna inanmaktadır. Sakaoğlu'nun Efsane Araştırmaları adlı eserinde 1974 Kıbrıs Harekatı'yla ilgili efsaneler bölümünde yer verdiği bir efsane, Sancılı Baba 3 efsanesiyle büyük benzerlik göstermektedir. Efsaneye göre savaşta yaralanan bir Mehmetçik, kendisine yardım edip onu ölümden kurtaran arkadaşını savaştan sonra ziyaret etmek ve ona olan minnet borcunu ödemek ister. Arkadaşının kendisine verdiği adresi arar fakat bulamaz. Usanmadan aramaya devam ederken bir ihtiyarla karşılaşır. Karşılaştığı ihtiyar bu adresi bilmektedir.
adreste yazan yere gittiklerinde orasının birkaç asır önce vefat eden bir velinin türbesi olduğunu görürler. Bu durum karşısında şaşıran gazi, savaşta kendisine yardım eden kişinin gerçek kimliğini öğrenmiş olur. Sancılı Baba 3 efsanesiyle birebir aynı diyebileceğimiz bu efsane Bolu'da anlatılmaktadır. Yine Bingöl'de anlatılan Şeyh Derviş efsanesi, Niğde'de anlatılan Ağa Yusuf efsanesi bu konuda anlatılan efsanelere örnek gösterilebilir. Bir diğer efsanemiz Sultan Ana olacak değerli dostlar. Evet, Aksaray merkeze bağlı Gökçe köyünde Sultan Ana isimli bir zata ait olduğuna inanılan bir mezar bulunmaktadır. Atalar kültünün en canlı olarak türettiği ve yaşattığı mezarlardan birisi olan Sultan Ana mezarı, etrafında yaşayan az sayıdaki insan tarafından oldukça zengin inanmalarla sahiplenilmiş durumdadır. Sultan Ana, kimine göre Şammaz Baba'nın bacısı, kimine göre beslediği geyiklerin sütünü halka dağıtan bir hayırsever, kimine göre birisi Hasan Dağı'na dönüşen 3 kardeşten biri, kimine göre Hızır'ın uğradığı bir evliya makamıdır. Tarihi bir kimliğe sahip olmamasına ve dar bir muhitte bilinmesine rağmen, Türk inanç sisteminin en güzel şekilde geliştiği mezarlardan biridir. Efsaneye göre Hasan Baba, Ali Baba, Şammaz Baba ve Sultan Ana'nın kardeş olduğu rivayet edilmektedir. Halkın mezarını erkek bir zatın mezarı olarak düşünmesi ve mezarı dede olarak isimlendirmeleri üzerine Sultan Ana, rüyalara girip isminin Sultan olduğunu söylemiştir. Aksaray'da derlenen şahıslar hakkında anlatılan dini efsaneler bölümünde kahramanın kadın bir veli olması bakımından Sultan Ana efsanesi tektir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın kadın, erkeğin tamamlayıcısı olarak görülmekteydi. Fakat kadın, dini yönünden ziyade annelik ve kahramanlık yönleriyle dikkat çekmekteydi. İslamiyet etkisindeki Türk topluluklarında ise kadın veli kavramına daha olumlu bakılmaktadır. Hazreti Fatma, Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice'nin ermiş kadın olduğu konusunda İslam alimleri hemfikirdir. Bu isimler dışında tasavvuf tarihinde oldukça önemli bir isim olan Rabiatül Adeviye'de Attar tarafından erenler sınıfına dahil edilmektedir. Bu durum, veliliğin erkekte olduğu kadar kadında da bulunabileceğini göstermektedir. Anadolu tarikatlarında cins değil can olarak var olmak düşüncesi sebebiyle kadınların da evliyalık makamına ulaşabileceği kabul edilmektedir. Bu düşüncelere rağmen Türk evliya menkıbelerinde karşılaştığımız kadın evliya sayısı oldukça azdır. Efsanede karşılaşılan kadın ermiş motifiyle beraber rüya yoluyla iletişim motifi de dikkat çekmektedir. Türk efsanelerinde özellikle şahıslar ve mekanlar hakkında anlatılan efsanelerde rüyaların önemli işlevleri vardır. Şahıslarla ilgili rüyalara genellikle din büyükleri hakkında anlatılan menkıbelerde rastlanır. Bu rüyalarda veli, kerametlerinden birini yaparak insanlarla iletişime geçer. Bu iletişimde onları çeşitli yönlerden uyarır ve bilgilendirir. Sultan Ana efsanesi de kadın bir ermişin bilgilendirme sebebiyle insanlarla rüya yoluyla iletişime geçtiği konu edinmiştir. Yine bir diğer efsanemiz olan Şeyh Mehmet Ekin efsanesiyle devam edelim. Şeyh Mehmet Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde yaşadığına inanılan Allah dostu bir zattır. Hayatına dair hakkında anlatılan rivayetler dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Efsaneye göre Şeyh Mehmet bir gün tarlaya tohum atmaya gittiğinde tohumun yarısından fazlasıyla geri dönmüştür. Fakat zamanı geldiğinde ekinler komşuların ekinlerinden daha iyi olmuştur. Şeyh Mehmet'in kerametleri daha küçük yaşlarında babası tarafından keşfedilmiştir. Türk mitolojisinde ekinlerin koruyucu ruhu olduğuna inanılırdı. Ekinlerin içinde yuvarlanmayı seven bu ruhun tarlada yangın çıktığında ters tarafa üfleyerek yangını söndürdüğüne inanılırdı. Bu sebeple bir demet ekin ona armağan edilmek için biçilmeden bırakılırdı. Bu sebeple Türklerde ekinlerle ilgili inanışların temelinde ekin iyesi inancı bulunduğu düşünülmektedir.
Velilerin keramet motiflerinden bir tanesi de veliliğini kabul edenlere yönelik göstermiş olduğu bereket getirme motifidir. Velilerin bu kerametleri gösterebilmeleri için bütün incelikleriyle şeriat kaidelerine uymaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak nefsini terbiye edip çokça nafile ibadet yapan kişiler Allah'ın izni ile velayet makamına erişirler. Bu makamdaki kişileri Allah her türlü kötülükten korur ve onların dualarını kabul buyurur. Ve hatta onlara başka Müslümanlarda bulunmayan bazı sıra dışı lütuflar verir. Şeyh Mehmet'in kerametlerinden geleceği hissetme ve bereket getirme, bu lütuflardan bazıları olarak değerlendirilebilir. Bu inanış, şamanların asıl işlevi olan geleceği okuma inancıyla benzerlik taşımaktadır. Geleceği görmeleri söz konusudur. Şeyh Mehmet efsanesine devam ediyoruz dostlar. Efsaneye göre, Şeyh Mehmet ve arkadaşı Tuz Gölü'ndeki işlerinden geri dönerlerken hava aniden bozmuş. Tozdan göz gözü görmez hale gelince arkadaşı geri dönmeyi teklif etmiş. Şeyh Mehmet de sana bir sır vereceğim diyerek arkadaşından gözlerini yummasını, aç dediğinde açmasını istemiş. Bir taşın üzerine oturmuşlar ve arkadaşından gözlerini yummasını istemiş. Gözünü açtığında Sarıyahşi'deki harman yerine varmışlar. Efsanede Anadolu'da benzerlerine sıkça rastlanan ve veli kerametlerinden biri olarak nitelendirilen Tayyi Mekan motifine yer verilmiştir. Tayyi Mekan, kahramanın kısa bir zaman içerisinde mekan değiştirmesi, bir yerden bir yere zaman sınırlaması olmaksızın gidip gelmesi olarak özetlenebilir. Bu motif, veli menkıbelerinde en çok kullanılan motiflerdendir. Anadolu'nun birçok yerinde bu konuda anlatılan menkıbelere rastlanmaktadır. Efsaneye göre, bir anda çok uzak mesafeleri kat edebilme manasına gelen Tayyi Mekan motifi, velinin kendi vücudunda cereyan eden keramet motiflerindendir. Anadolu efsanelerinde Tayyi Mekan ve Tayyi zaman içinde bulunan kahramanlar, genellikle efendisi ya da ağası hacda iken ona yiyecek götürürken görülmektedir. Denizli'de Ahi Sinan ile ilgili anlatılan efsane Tayyi Mekan motifine örnek olarak sunulabilir. Rivayete göre Sinan'ın ağası hacca gider. Sinan bir gün namazını kılmış duasını ederken aklına ağası gelir. Onun helvayı çok sevdiğini hatırlar, evin hanımından helva yapmasını ister. Sinan helvayı alıp koltuğunun altına koyar, gözlerini kapatır ve kendini Mekke'de bulur. Ağasını büyük bir meydanda binlerce hacı ile birlikte ikindi namazının farzını kılarken görür. Tayyi Mekan ve Tayyi Zaman motifinin görüldüğü rivayetlerde dikkat çeken en önemli unsur, bu motifin ardından kişinin veli olduğunun anlaşılması, yani velilik sırrının ifşa olmasıdır. Sırlarının bilinmesini istemeyen, ermişliklerini aşikar etmek istemeyen veliler, Tayyi Mekan kerametini son çare olarak kullanmaktadır. Benzer bir motif, Adıyaman'da Şeyh Muhammed Baba efsanesinde geçmektedir. Efsaneye göre, Şeyh Muhammed Çanakkale Savaşı'ndan sonra köyüne dönemeyen adama, "Seni köyüne gönderirim ama sırrımızı kimseye söyleme, gözlerini kapat" der. Adam, gözlerini açtığında kendini köyünde bulur. Adam sırrı anlattığında herkesin gözleri önünde kafası gövdesinden ayrılır. Şeyh Mehmet 3 adlı efsanede Mehmet keramet sahibi olduğunu Hacı Gazali, çifte fırın, menkıbesinde olduğu gibi ateşte yanmama motifi ile göstermiştir. Bu motif söz konusu efsanede geniş olarak anlatılacaktır. Evet değerli dostlar, bu efsaneler video serimizin de şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.